Öyle bir sembol ki binlerce yıldır bu coğrafyanın ve bu milletin hafızasından bir an bile silinmedi. Türk deyince aklınıza ne geliyor? Belki at, belki ok ve yay ama hepsinden önce neredeyse genetik kodlarımıza işlenmiş o kadim varlık geliyor, bozkurt. Peki bayraklara tuğ olan, destanlara konu olan, hatta koca bir millete yol gösteren bu sembolün ardında ne var? Bu sadece Orta Asya bozkırlarında yaşayan yırtıcı bir hayvan mı, yoksa binlerce yıllık bir devlet felsefesinin, bir kozmolojinin ve hatta bir tanrının yeryüzündeki gölgesi mi? Bu sorunun cevabını ararken öyle herhangi bir kaynağa değil, bir ustaya, bir duayene başvuracağız. Bu bölümümüzde Türk tarih ve mitoloji çalışmalarının temel taşı, Büyük Hoca Profesör Doktor Bahattin Ögel'in ölümsüz eseri, Türk mitolojisi kitabında yer alan Kurt ve Türkler başlıklı o meşhur bölümünü birlikte okuyacak, birlikte analiz edeceğiz. Ögel hocamızın metnini bir kılavuz olarak kullanırken onun işaret ettiği noktaları daha da derinleştirmek için ek araştırmalarla konumuzu zenginleştireceğiz. Hazırsanız bir hayvandan çok daha fazlası olan kurdun, Türk'ün ruhundaki o derin ve gizemli anlamına doğru uzun ve detaylı bir yolculuğa çıkalım. Bahattin Ögel analizine başlarken önce çok yaygın bir yanılgıyı, adeta bir tarihsel düğümü çözerek işe başlıyor. Kurt denince özellikle batılı kaynaklarda akla hemen Moğol İmparatorluğu ve Cengiz Han da geliyor. Nitekim 1240'larda yazıldığı düşünülen Moğolların meşhur gizli tarihi, Cengiz Han'ın ilk atasının Börteçino yani Gökkurt olduğunu, onun eşinin ise Koay Maral olduğunu yani bir dişi geyik olduğunu söyler. Peki bu durumda kurt bir Türk sembolü müdür yoksa Moğol mu? Bu iki büyük bozkır halkı aynı atayı mı paylaşmakta? İşte Ögel Hoca burada bütün o romantik birleştirme çalışmalarını bir kenara iterek bilimsel bir netlikle keskin bir çizgi çekiyor ve diyor ki hayır. Kurt kültü Proto-Moğol yani en eski Moğol kültüründe görünmez. Moğolların en eski ve otantik inanışlarında baskın olan motif bir köpek ve gökten inen bir ışıktır. Nitekim yine Moğolların gizli tarihinde Cengiz Han'ın daha yakın ve asıl kutsal atası olarak kabul edilen Alankoa Hatun'un hamile kalışı anlatılırken kurttan hiç bahsedilmez. Efsaneye göre Alankoa eşi öldükten sonra çadırında tek başınayken çadırın tepe penceresinden içeri süzülen sarı parlak bir adam görür. Bu ışık adam onun karnını okşar ve hamile kalmasını sağlar. Işık görevini bitirip çadırdan çıkarken sarı bir köpek gibi tırmanarak uzaklaşır. Yani Moğollar için asıl ilahi köken ışık ve onun yansıması olan köpektir. Gerçi kurt köpekgiller ailesindendir ancak aralarında davranışsal farklar vardır. Nitekim eğer köpek ve kurdu aynı göreceksek o zaman tilki ve çakal gibi diğer köpekgiller ailesindekileri de aynı görmemiz gerekir ki bu mitolojik ve sembolik bakımdan çok sağlıklı olmayacaktır. Peki o zaman Cengiz Han'ın soyunu en başa bir gökkurta dayandırmasının sebebi ne? Bahattin Ögel bunun büyük bir cihan imparatorluğu kurmaya başlayan Moğolların kendilerinden önceki büyük Türk devletlerinin yüksek devlet felsefesini ve mitolojisini ödünç alması olduğunu söylüyor. Yani Gökkurt Moğollara Türklerden geçmiş bir devlet mitolojisidir. Tıpkı büyük bir imparatorluk kuran Roma'nın kendisini meşrulaştırmak için Yunan tanrılarını ve felsefesini benimsemesi gibi. Kıymetli dostlar, burası inanılmaz derecede önemli bir nokta. Çünkü bu sembollerin sadece kültürel bir öğe değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi araç, bir meşrutiyet kaynağı olduğunu da gösteriyor. Cengiz Han gibi bir cihan fatihi, ezici bir askeri güce sahip olmasına rağmen devletini kurarken bölgenin kadim ve saygıdeğer sembolü olan Türklerin Gökkurt mitini kendi soyuna adapte etme ihtiyacı hissetmiş. Bu fethettiği veya ittifak kurduğu geniş Türk kitlelerine bir mesaj. Yani diyor ki sizin kutsal atanız benim de atamdır. Biz aynı kökten geliyoruz. Dolayısıyla bu kılıçla alınan toprağı ruhla ve sembolle perçinleme stratejisidir. Hatta Ögel Hoca bu Türkleştirmenin halk nezdindeki yansımasını Başkurt Türkleri arasındaki bir efsaneyle aktarıyor. Başkurtlar Cengiz Han'ı kendi geleneklerine o kadar benzetmişler ki ona at yeleli Gökkurt'un oğlu derler. Bu at yelesi detayı hiçbir Moğol kaynağında yoktur ve tamamen bir Türk yakıştırmasıdır. Bu bile mitin asıl sahibinin ve yorumlayıcısının kim olduğunu bize fısıldıyor. Şimdi bu yanılgıyı geride bırakıp sembolün asıl ocağına, Türk mitolojisinin kalbine inelim. Çünkü Ögel'e göre kurdun iki farklı yüzü, iki farklı kimliği var. Bahattin Ögel, Türk inanışındaki kurdu ikiye ayırıyor. Birincisi
devlet mitolojisindeki kurt ve ikincisi halk edebiyatındaki kurt. Bu ayrım sadece mitolojik bir detay değil. Türk toplum yapısının ve tarihsel evriminin de adeta bir şifresi. Şimdi birinci yüze baktığımızda devletin kurucusu ana kurtu görüyoruz. Büyük devletler kurmuş Göktürkler gibi organize topluluklarda kurt artık bir totem veya tapınılan bir tanrı değil, bir devlet sembolüdür. Tıpkı Roma'nın kartalı veya Britanya'nın aslanı gibi. Göktürk bayraklarının tuğlarının tepesinde bir kurt başı bulunuyor. Bu devletin resmi arması. Ve bu devlet mitolojilerinde kurt neredeyse her zaman dişidir. Yani ana kurttur. Hepimizin bildiği meşhur Göktürk Türeyiş efsanesini Çin kaynaklarının aktardığı şekilde hatırlayalım. Türkler düşmanları tarafından tamamen yok edilir. Bu katliamdan sadece 10 yaşında bir erkek çocuğu sağ kalır. Ancak onun da kolları ve bacakları kesilerek bir bataklığa atılır. Yani ölüme terk edilir. İşte tam o anda dişi bir kurt peyda oluyor. Çocuğu etle besliyor, yaralarını yalayarak iyileştiriyor ve çocuk büyüyünce kurt ondan hamile kalıyor. Tabi burada çok ciddi bir sembolik anlatım var ama devam edecek olursak düşmanlar çocuğun yaşadığını öğrenip onu öldürmeye gelince kurt çocuğu alarak Turfa'nın kuzeyindeki dağlarda bir mağaraya kaçıyor. Bu mağaranın içinde cennet gibi bir ova var. Kurt bu mağarada 10 tane erkek çocuk doğuruyor. Bu 10 çocuk büyüyünce dışarıdan kadınlarla evleniyorlar ve her birinden bir soy türüyor. İşte bu 10 soydan biri olan Aşınak kabilesi Göktürk devletini kuran ve yöneten kutsal hanedan oluyor. Efsane ve mitoloji bu. Ögel burada müthiş bir sosyolojik tahlil yapıyor. Diyor ki Göktürkler gibi baba ailesi yani ataerkil yapının tam olarak oturduğu büyük devletlerde soyun kurucusu olan baba bir insan olarak kalıyor. Çünkü hanedanlık yönetimi insandan devam etmeli. Ancak soyun kutsallığı, ilahi kökeni, tanrısallığı soyu başlatan o büyük ana yani dişi kurda yükleniyor. Kurt burada biyolojik bir atadan çok ilahi bir damızlık tanrısal gücü ve kutu hanedanı aktaran kutsal bir rahim gibi. Bu hem dünyevi hem de ilahi meşruiyeti birleştiren dahiyane bir devlet felsefesi. Ve bu aynı zamanda Bozkır'ın sert, savaşçı ve göçebe ruhunun bir tarım tanrıçısı yerine vahşi doğanın en asil hayvanı olan bir ana figüründe sembolleşmesi. İkinci yüze gelirsek halkın rehberi olan erkek kurdu görüyoruz. Büyük devletlerin merkezinden uzaklaşıp Altaylar ve Sibirya gibi daha halk katmanlarına, daha eski inanışların yaşadığı coğrafyalara indiğimizde kurdun kimliği ve cinsiyeti değişiyor. Burada kurt artık bir devlet arması değil, mitolojinin tam kalbinde yaşayan, canlı, aktif bir varlık. Ve burada kurt çoğunlukla erkek. Bazen insan kılığına giren bir yiğit, bazen bir devin oğlu, bazen de güzel kızlara aşık olan büyülü bir varlık. Ögel, Alman kökenli Türkolog Wilhelm Radloff'un 19. yüzyılda Sibirya Türklerinden derlediği masallardan çarpıcı örnekler sunuyor burada. Birincisi şekil değiştiren kurt. Baraba-On bölgesinden bir masalda Kara Kököl adlı bir yiğit zor durumda kalınca silkinip altın yünlü bir kurda dönüşerek başarılar kazanıyor. Burada anlatım bu yönde. İkincisi ise yardım eden kurt. Hoca Ağol Türklerinden bir masalda bir yiğit hanın kızına aşıktır ama han kızını vermez. Bir kurt ortaya çıkar ve yiğide yardım eder. Onun için sihirli güçler kullanarak yer altından kutlu kopuzu yani dumbarı getirir. Ok yarışmalarında birinci olmasını sağlar ve sonunda yiğidin hanın kızıyla evlenmesine vesile olur. Üçüncüsü ise ad veren kurt. Dudar Kız masalında doğar doğmaz konuşan kutlu bir kız vardır ama kimse ona bir ad koyamaz. Sonunda adını kutsal bir kurt koyar ve bu yüzden kız onunla evlenmek durumunda kalır. Çünkü Türklerde ad koymak çok önemlidir ve kutlu bir varlığın adını ancak başka bir kutlu varlık koyabilir. Ve dördüncüsü, kötücül kurt. Kurt her zaman buradaki masallarda iyi değil. Ertöştük destanında Kaskır Alp yani kurt yiğit bir devin oğludur ve kahramanın karısına göz koyan, ona kötülük yapmak isteyen bir figürdür. Aslında bu Batı filmlerinde de sıklıkla karşılaştığımız kurt adam figürüne çok benzemekte. Çünkü iddiaya göre bazen kurt, bazen insan olabiliyor. Tabii bu erkek kurt figürü bize şamanizmin ve daha eski kabile toplumlarının izlerini de gösterir. Burada devletin soyut felsefesi yok. Birebir hayatın içinde olan şamanın yolculuğunda karşılaştığı, iyiye ve kötüye karışabilen, daha ilkel ve daha kişisel bir ruh, bir rehber vardır.
Ögel bunun anne ailesinin yani anaerkil yapının henüz tam kaybolmadığı dönemlerin bir yansıması olabileceğini söyler. Yani bir anda devleti kuran ana kurt, diğer yanda halka yol gösteren erkek kurt. Kurt, Türk'ün sosyal ve siyasi evriminin her aşamasında farklı bir kimlikle de olsa her zaman merkezde. Ve Bahattin Ögel analizini daha da derinleştiriyor ve bizi kelimelerin ve gökyüzünün gizemli dünyasına sokuyor. Biz bugün bu hayvana kurt diyoruz. Peki atalarımız ne diyordu? Ögel 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türküne dayanarak inanılmaz bir detayı ortaya koyuyor. Gerçekten ilginç. Oğuz Türklerinin dışındaki diğer bütün Türkler bu hayvana börü diyorlardı. Kurt kelimesi ise aslında solucan, böcek, haşere gibi küçük hayvanlar için kullanılan bir kelimeydi. Kaşgarlı Mahmut eserinde açıkça şöyle yazıyor. Kurt, solucan soyundan olan hayvan demektir. Oğuzlar ise börüye kurt derler. Peki Oğuzlar yani bizim atalarımız neden börü gibi asil ve güçlü bir kelimeyi bırakıp yerine böcek anlamına gelen kurt kelimesini kullanmaya başladı? Ögel bunun eski bir tabu inancından kaynaklanabileceğini söylüyor. Çok güçlü ve kutsal varlıkların, yırtıcı hayvanların veya ruhların adını doğrudan anmanın uğursuzluk getireceğine, onları çağıracağına inanılırdı. Bu yüzden o varlığın adı yerine onunla hiç alakası olmayan başka bir kelime, bir tür örtmece kullanılırdı. Muhtemelen Oğuzlar da börü adını kullanmaktan çekindikleri için onun yerine sıradan kurt yani böcek kelimesini kullanmaya başladılar. Ve zamanla bu kelime asıl anlamın yerini aldı. Bu ayrım o kadar önemli ki Kırgızlar gibi Türk topluluklarında yiğitlik ve asalet sembolü olan kurt için her zaman börü veya kökbörü yani gök kurt denilir. Hilekar, hırsız, kötü kurt anlatıldığında ise kaskır veya kaşkır kelimesi kullanılır. Kahramanlık destanlarında kaşkır sözü neredeyse hiç geçmez. Bu kaşkır kelimesinin biraz önce bahsettiğimiz kötücül kurt hikayesinden yani Kaskır Alp kurt adamdan hatırlayacaksınız. Hatta Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazdığı ölümsüz eser Kutatku Bilik'te Hakan'ın yani hükümdarın kendisi gökbörü olarak tasvir edilir. Ve bir beyitte şöyle denir. Kuşlar bile gök kurtu geçemez. Havada uçan kara kuş sürüleri seni seçemezler ey kökbörü. Burada gökbörü ulaşılamaz bir liderliğin, mutlak bir hakimiyetin sembolü. Ögel, kurdun sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de dolaştığını belirtir. Özellikle Kuzey Türk destanlarında mitoloji ile astronominin iç içe geçtiğini söyler ve 7 kurt motifinin önemine dikkat çeker. Diğer kaynaklar ve araştırmalar Ögel'in bu tespitini doğrular nitelikte. Çünkü Sibirya Türk halklarının birçoğunda gökyüzünün en belirgin takım yıldızlarından olan Büyük Ayı yani Ursa Major ve bizim bildiğimiz adla 7 kardeşler veya kepçe dediğimiz yıldızlar 7 Kaan veya 7 kurt olarak adlandırılır. Bu 7 kurt gökyüzünün merkezindeki kutup yıldızının yani demir kazık bunun etrafında onu koruyan veya kovalayan bir sürü gibi dönerler. Bu kurdun sadece dünyevi bir rehber değil aynı zamanda kozmik bir düzenin koruyucusu veya parçası olarak görüldüğünde bir kanıtı. Yenisey mezar yazıtlarında bir Türk beyinin 7 kurt öldürdüm demesi belki de yeryüzünde 7 düşman beyni yendiğini anlatan kozmik bir metafor. Bu arada önceki makale okumaları bölümünden hatırlayacaksınızdır. Kurt ya da köpek takım yıldızı olarak geçen Sirius yine Türklerde kurtla özdeşleştirilmiştir. Hatta Türklerin kökeninin Sirius olduğuna dair fikirleri dahi peyda etmiştir. Videomuzun başlarında bahsettiğimiz dişi kurttan türeyen son Türk konusunu bu gözle düşündüğünüzde bilmiyorum size ne tür çağrışımlar yapıyor. Ve bu açıdan da yorumlarınızı bekliyorum. Ve geliyoruz Oğuzlara yani bizim dünyamıza. Dedem Korkut'un kitabı. Ancak burada kurt kelimesinin böcek anlamına geldiği bir kültürde bu hayvana nasıl bakılıyor? Ögel, Dedem Korkut kitabından o muhteşem bölümü aktararak bu soruyu cevaplar. Oğuz Bey'i Kazan Han, yurdunun yağmalandığını öğrenir ve yolda bir kurda rastlar. Ve onunla bir düşman gibi değil, bir haberci, bir bilge, bir sırdaş gibi konuşur. Ona şöyle seslenir. Karanlık akşam olan da günü doğan, kar ile yağmur yağan da er gibi duran, kara koç atlar gören de kişneştiren, ağaca koyun gördüğünde kuyruk çarpıp kamçılayan, arkasını vurup sağlam ağalın kapısını söken, avazı kaba köpeklere kavga salan, çakmaklı çobanları gece koşturan, ordumun haberini bilir misin? De bana. Karabaşım kurban olsun kurdum sana. Ve bu konuşmanın hemen başında Dede Korkut şu inanılmaz cümleyi aktarır. Kurt yüzü mübarektir.
Kurt ile bir haberleşeyim dedi. Evet, kurt yüzü mübarektir. İşte bu tek bir cümle, Türklerin kurda bakışının binlerce yıllık özeti. Kazan Han, kurdun hem vahşi doğasını hem de asil doğasını bir arada saygıyla zikrediyor. Ondan bir falcı gibi, bir bilge gibi haber soruyor ve sonunda en değerli varlığını, karabaşını ona kurban etmeyi teklif ediyor. Bu tapınma değil, derin bir saygı. Doğanın ruhuyla vahşi bilgelikle konuşabilme yeteneği. Bu modern insanın kaybettiği doğayla bir ve bütün olan o kadim ruhun ta kendisi. Peki Profesör Doktor Bahattin Öger Hoca'nın bu derinlikli analizi bizi sonuç olarak nereye söylüyor? Bizi sonuç olarak nereye götürüyor? Türk kültüründeki kurt basit bir hayvan totemizminden çok daha öte, karmaşık ve çok katmanlı bir sembol. O Göktürkler gibi büyük devletlerin kuruluşunda soya kutsallık katan, kökeni ve meşruiyeti sağlayan ilahi bir ana. Ve o Sibirya halklarının masallarında yiğide yol gösteren, ona sihirli güçler bahşeden, şamanın ruh yolculuğuna eşlik eden şamanik bir rehber. O Kutatku birlikte adaletin, gücün ve bilgeliğin timsali olan Hakan'ın, yani devletin kendisi ve Dede Korkut'un dilinde yüzü mübarek olan, haber getiren, sırdaş olan, doğanın saygı duyulan atası. Dolayısıyla Bahattin Öger bize şunu gösteriyor aslında. Atalarımız bir kurda tapmıyordu. Onlar kurdun şahsında somutlaşan bir dizi değere, bir felsefeye saygı duyuyordu. Liderlik, yol göstericilik, aileye ve sürüye sadakat, koruyuculuk ve en önemlisi asla evcilleştirilemeyen, asla boyun eğmeyen o vahşi ve özgür ruh. Kurt bir hayvan değil, gökyüzünün yeryüzündeki gölgesi, devletin ve törenin yaşayan bir felsefesi. Evet, makale okumalarının bu bölümünde Büyük Hoca Profesör Doktor Bahattin Öger'in izinde bu kadim sembolü anlamaya çalıştık. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda konuyla ilgili fikirlerinizi muhakkak bekliyorum. Ayrıca okuma yaparak irdelememizi istediğiniz konular varsa bunlara dair de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde yepyeni bir makale ve yepyeni bir gizemle tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.